Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. 8'e sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz estetik ve plastik cerrahi uzmanı operatör doktor Metin Temel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Metin Hocam tekrardan sizi görmek çok güzel. Hoş Teşekkür geldiniz. ederim. Nasılsınız hocam? Sağ olun, teşekkürler. Siz de iyisiniz. Bizler Sağ olun, de çok iyiyiz, teşekkürler. sağ olun. Hocam çok konu konuştuk. Bugün de saç ekiminden bahsedelim. Evet. Saç ekimi nedir, nasıl yapılır? Saç dökülme şikayetiyle gelen hastalarda ense bölgesinden mikromotor yardımıyla fouet tekniğiyle kılların alınarak ön saç çizgisi belirlenmiş hastalarda açılan kanalların içerisine yerleştirilmesi. Bir greftleme yöntemidir aslında. Saç ekimi için uygun adaylar kimlerdir hocam? Evet, 18 yaşını tamamlamış, saç dökülme potansiyeli olan hastalarda saçın yapısına da dikkate alarak yapabiliyoruz saç ekimini. Evet. Peki hocam operasyon ne kadar sürer? Yani anestezi gerektirir mi? İşlemi genellikle lokal anesteziyle yapıyoruz. Bazı hastalarda iğne fobisi olan hastalarda da hafif sedasyonla yapılabiliyor. Genel anestezi gerektirmeyen bir işlem. Uygulama süresi ne kadar hocam? Uzun sürüyor mu? Uygulama süresi hastadaki açıklığa göre değişmekle beraber 4 ila 8 saat arası değişebiliyor. Eğer döner alan yeterli değilse, sakaldan, göğüsten, koltuk altından ya da genital bölgeden kıl alımı yapılacaksa bazen 2 güne de bölebiliyoruz hastanın işlemlerini. Göğüs kılı saç gibi davranabiliyor mu hocam? Yani hani herkesten alınabiliyor mu donörü olmayan? Sakal Yoksa onun da bölgesi için. göğüs kılında bir uygunluk durumu olabiliyor mu? Yani her göğüs kılını alabiliyor musunuz? Tabii ki şöyle, yani saçtaki kayıp bütün aslında vücuttaki dokular için aynı şey geçerli. En yakın alan en iyi sonuç veriyor. Ense bölgesi en iyi sonuç verir. Daha sonra sakal altı, şu bölge görünmeyecek şekilde. Sonra göğüs ve koltuk altlarından alınabiliyor. Natürleri birbirinden farklı. Sakal biraz daha sert bir yapıya sahip. O sebeple yastığa gelecek alana sakal ekimi yapmak çok uygun değil. Ama göğüs ve koltuk altı kıllarında böyle değil. Normal saç kılı davranışı sergileyebiliyor bu şekilde. Ense bölgesine ya da tepedeki açıklığa da ekilebiliyor. Hocam biz de çok görüyoruz, çok duyuyoruz aslında da fouet tekniği diye bir şey var. Bununla ilgili teknikler var. Bizim bildiğimiz bu ama bunun dışında herhangi bir teknik var mı ya da kullandığınız teknikler nelerdir? En sık kullanılan yöntem fouet. Fouet yönteminden önce de foot vardı. Foot'ta da önce ense bölgesinden bir strip alınıp o tek tek bıçakla kıllar ayrılıyordu. O biraz daha meşakkatliydi. Skar doku bırakma riski vardı ama şimdi mikromotor yardımıyla fouet tekniği önemli. En çok uygulanan yöntem de bu. Fouet'nin motorunun ucuna takılan punch'ın genişliği aslında burada biraz önemli. Punch'ın genişliği 0,6 milimetreden başlar, 1 milimetreye kadar değişiyor. Genişlik ne kadar artarsa ense bölgesine verilen zarar ya da oluşacak skar miktarı o kadar artıyor. O yüzden ideali 0,7-0,8 milimetre fouet punchları ile çalışarak alım yapılan bölgeye de zarar vermeden ekimi tamamlamak. Beraberinde veya öncesinde egzozomlar da kullanılabilir. Egzozom hem alım yapılan sahaya hem de ekim yapılacak sahada var olan ince tüylerin güçlendirilmesi, var olan kılların güçlendirilerek ense bölgesinde ise alım esnasında daha sağlıklı köklerin alınmasını sağlayarak öncesinde bir egzozom Bu kök hücreli saç ekimi uygulaması dedikleri ya da yapılabilir. egzozomlu kök hücre tedavisiyle saç ekimi dedikleri bu herhalde. Evet, kök hücreli saç ekimi elde edilen egzozomların önce cilde enjekte edilmesi birkaç seans halinde cildin ve kıl düzeyinin buna hazır hale geldikten sonra da ekim yapılmasıdır. Peki hocam operasyon sonrası iyileşme süreci nasıl ilerler? Hastayı neler bekler? Ne kadar sürer bu iyileşme süreci? Evet, hastanın işlemi 4-8 saat arasında yapıldığı işlem bittikten sonra tabii lokal anestezi için hem üst kısma alıcı sahaya hem de verici sahaya bir sürü serum ve lokal anestezik enjekte edilmiş oluyor.
Bu serumların drenajının sağlanabilmesi için hastanın 45 derecelik açıyla 2 yastıkla yatmasını, ense bölgesine doğru akıntının olmasını, öne doğru çok eğilmemesini isteriz ilk 3 gün boyunca. 3. günden sonra ilk bir yıkaması yapılır hastanın. Yıkamada o bölgede biriken pıhtılar, alım yapılan sahadaki pıhtılaşmalar temizlenir güzelce. 3. gün ile 10. gün arasında hastaya her gün bir yıkama yapılması önerilir ve yakınlarına hastanın kendisine öğreterek bu işlemin günlük olarak yapılmasını isteriz. 12 ile 14. günler arasında ön kısma ekim yapılan sahada ense bölgesinden alınan küçük deri adacıkları da gelecektir. O pul dökme dönemi gibi bir dönemde 12 ile 14. günde o yapılır. Daha sonraki süreçte hastanın ekstra bir çaba göstermesi gerekmez. 2. 3. aydan itibaren de PRP, mezoterapi, kök hücre gibi kök hücre eksozom uygulamaları yapılmasını tavsiye ediyoruz. Hocam her işlemin riski var ama saç ekimindeki riskler nelerdir? Saç ekiminde alım yapılan saha ile ilgili riskleri ben bahsedecek olursak, bir kere sanitasyon ve dezenfeksiyon koşullarına dikkat edilmesi gerekir. İkincisi, punch'ın dediğim gibi genişliği çok fazlaysa, benzer aynı alandan, santimetre kare alandan çok fazla kıl alımı yapılırsa skar dokusu gelişebilir, enfeksiyon gelişebilir veya ön kısımda çok uzun süreli saç olmadığında cilt incelmeye başlıyor. O sebeple de dolaşımı da azalıyor. Aşırı kanal açmak ya da bir seferde işte 10.000 fue ünitesi ekim yapmak çok mantıklı değil. Dolaşım problemi, yani buradaki gördüğümüz sahada kanlanan canlı bir doku. Açılabilecek kanal sayısını riskli sınırlara getirmemek gerekir. 5-6 binin üzerindeki ekimlerde, üzerindeki kanal açılımlarında ön kısımda ekim yapılan sahanın dolaşım problemleri yaşanabilir. Dolaşımını arttırmak için tansiyonun yüksek tutulması, kremlerle cildin korunması gibi önlemler alınabilir. Peki operasyon sonrası saçların çıkma süreci nasıl ilerler? Ne zaman gerçek saçları göreceğiz işlem sonrası? Operasyon sonrasında 20 gün 1 ay arası süre içerisinde ekim yapılan kılların %30-40'ı kırılarak dökülür. Kök içeridedir, sağlamdır ama üst kısmı beslenemediği için kırılır. Bu şok dökülme dönemi olarak isimlendiriliyor. 3. ayın sonunda tekrardan kıllar çıkmaya başlar. Kökler içerideyken cildi kesmeye çalışır. O bölgede sivilcelenmeler olur. Bu çıkmanın olduğu dönemdir. Kıl çıktığında ilk başta tüy gibi böyle zayıf, cılız çıkar. İşte bu dönemde biz hani PRP, eksozom gibi kök hücre uygulaması veya mezoterapilerle desteklenerek kıl kökünün saçın uzamasını, uzamış saçların kalitesinin, kalınlığının artmasını sağlıyoruz. 3. aydan sonra başlıyor. Net ve nihai halini alması hastanın 9 ay 1 yıl civarında sürüyor. Saç ekimi sonrası hocam bakımı nasıl yapıyoruz? Yani ilk yıkama ne zaman olur? Ondan sonraki bakım süreci nasıl ilerler? Biz hastalarımıza bir sonrasında kullanmak üzere kit veriyoruz. Bu kitin içerisinde genel olarak bir tane köpük, bir şampuanımız oluyor. Bir de yara bakım kremi. Alım yapılan sahaya kremleri, ekim yapılan sahaya da köpüğü dökerek bir 10-15 dakika bekledikten sonra yıkama faslı oluyor. Şampuanla güzelce yıkanıyor. İlk yıkamalarda kılların köklerinin oynamaması, hareket etmemesi için sadece yüzeyel dokunmalar şeklinde. 20. günden sonra ise normal saç yıkamasına geçilebiliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim Metin Hocam. Ben Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Teşekkürler. 8'e Sağlık'ta bugün estetik ve plastik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Metin Temel bizlerleydi. Kendisiyle saç ekimi hakkında konuştuk. 8'e Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de sağlığı sundu.